Japonya metrosu 101. Delikler var ya, oraya 1 dolar gibi para atıyorsunuz. Başka bir para atma yeri yapmışlar. Şurada dönerci bile var yani. Eyvallah Arda abi, hoş geldin. Kaburası. Abi buna takoyaki deniyorlarmış. Bugün size elimden geldiği kadarıyla Tokyo'yu göstermeye çalışacağım. Hem yemeklerini hem kültürü, birazcık tarihinden bahsederiz. Öyle bir gün geçirmeyi planlıyorum. Tokyo sokaklarını gezerken bana ilginç gelen 3 şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi, burada içecek otomatları çok meşhur. Yani şu arkada gördüğünüz otomatlarda hem sıcak hem soğuk servis var. Nasıl olduğunu tam anlamasam da biraz önce Avustralyalı bir çift abi sıcak kahve aldılar şu makineden. İkincisi, Tokyo sokaklarında genellikle çöp yok. Bu nedenle sadece şu gördüğünüz otomatların yanında çöpler var. İnsanlar ellerinde yemek yerken hiç gezmiyor. Yani en fazla böyle bir duvar kenarında çökmüş bir kişi gördüm bu zamana kadar. Genellikle yemeklerini alıp eve götürüyorlar. Bu nedenle çöp yok. Elinde yemek yerken bir Japon'u görmeniz pek mümkün değil. Üçüncüsü de inanılmaz derecede iş güvenliği önemli burada. Eğer bir yol çalışması varsa, çok küçük bir delik bile olsa kesinlikle bir tane uyarıcı, 2 de çalışan oluyor. Eğer biraz büyük bir delik varsa bu sefer hem yolun başına bir tane işaretçi hem yolun sonuna bir tane işaretçi alıyorlar. Bu arkası inşaat alanı. Şurada desibel ölçer var abi. Belirli bir seviyeyi geçmemesi için desibel ölçer koymuşlar. İnsanları rahatsız etmeden kontrol altında ses tutmak için. Müthiş ya. Abi ya, Tokyo sokaklarına yazarken şöyle bir şey benim çok dikkatimi çekti. Bazı restoranların önünde böyle küçük sipariş matikler var. Girmeden önce çok sıra olduğu için genelde siparişinizi veriyorsunuz, parasını ödüyorsunuz makineden. Ondan sonra içeri gidip siparişinizi alıyorsunuz. Yani self servisin önceden ödenmiş hali gibi bir durum var Tokyo'da. Şöyle turumuza başlamadan önce ben bir 7-Eleven'den bir kahvaltılık yiyebilecek bir şeyler almaya geldim. Abi 7-Eleven'den attım kendimi şimdi. Kahvaltı şöyle bir pizza tarzı bir şey. Yanına bir tavuk, bir de kahve aldım. 4 dolar tuttu. Yani normal bir öğün yemek isterseniz burada Japonya'da en ucuzu 7-8 dolardan başlıyor. Onun için kahvaltıyı böyle 7-Eleven'de yapıp hızlıca halletmek daha iyi oluyor. Ben kahvaltımı yapayım, ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Japonya metrosu 101 başlıyor hocam. Nasıl Japonya'da yolunuzu bulabilirsiniz? Dinleyebileceğiniz en kötü insandan dinliyorsunuz. Çünkü bende yer yön hiç yoktur. Ama burada zor durumda kalınca ister istemez öğrendim. Öncelikle burada 2 tane metro var. Birincisi Tokyo Metro diye geçiyor. Diğeri de Tokyo Subway diye geçiyor. 2 ayrı şirket bunları işletiyor. Onun için aldığınız biletlere dikkat etmeniz gerekiyor. Tokyo istasyonuydu. Gitmek istediğim yer Asakusa. Burası. Fakat benim gideceğim yer şu kırmızı çizgi üzerinde olmadığı için yer değiştirmem lazım. Onun için Otemachi'ye geldim. Otemachi'den bayağı bulmaca çözer gibi abi Asuka'ya nasıl gidilir diye bakıyorum. Yolun kesiştiği yer şu sarı çizgi. Onun için Nihomasa'ya gitmem lazım. Nihomasa'dan da sarı çizgiyi kullanarak Asakusa'ya gitmem lazım. Bir ince karışık gözüküyor ama inanın buraya gelince böyle bulmaca çözer gibi gitmek istediğiniz yer var. Sizin olduğunuz yer var. Oraya uygun bir şekilde renkleri takip ederek abi yeri bulmaya çalışıyorsunuz yani. Olay bu ama sıkıntı dediğim gibi 2 ayrı firma var. 2 ayrı firmada hangi hat hangi firmayı temsil ediyor emin olmadığınız için ben sormanızı tavsiye ediyorum. Veyahut da tek günlük all inclusive paket var. 2 hattı da kapsıyor. 9 dolar olan. Bir de 7 dolar var. Ben ilk 9 dolara alın. Sıkıntı yaşamayın. Şu arkada gördüğünüz makinelerden alıyorsunuz. Onu da şimdi çok kısaca size gösteriyorum. Abi önce yapmanız gereken şey İngilizce menüye bir tıklayın. Olaylar İngilizce olsun. Almanız gereken bilet şöyle anlatabilirim size. Birincisi şurada 170-200 sayılar var ya, onu nasıl neye göre karar verdiğinize burada sayılar var. Siz neredesiniz abi? This station diyor. Buradasınız. Nereye gitmek istiyorsunuz? Diyelim ki Yukishima'ya gitmek istiyorsunuz. Zaten buraya göre tüm paralar yazılmış. Onun için buraya gitmek istiyorsanız 170'lik bir bilet almanız sizin için olacaktır. Veyahut da diyelim ki işte Ginza'ya gideceksiniz. Yine 170'lik bir bilet alabilirsiniz. Ama benim gideceğim yer Nihomasa. Nihomasa'dan da Asakusa olduğu için bir 170'lik bilet, ondan sonra bir 170'lik daha bilet almam lazımdı. Ben direkt bir günlük kart aldım.
Bunlardan kurtuldum. Size de bir günlük kart almanızı tavsiye ederim bu açıdan. Value Ticket var. Oraya tıklıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bu bir tane firmanınkini kapsıyor. Şu 900 olan iki firmanınkini de kapsıyor abi. Hem Tokyo Metro hem Toei Subway diye geçiyor. Çocuklara 450, normal yetişkinlere 900 olarak oluyor. Buna tıklıyorsunuz abi. Ondan sonra işte purchase, alma demek. Purchase'e tıklıyorsunuz. Ticket, yani bilet al diyorsun. Ondan sonra abi buraya 900'ü buradan veriyorsun abi. Sonra tık buradan paranı alıyorsun. Biletimiz de bu. Bunu alıyorsunuz. Yani 24 saatlik bilet 9 dolara. En hesaplısı bu. Size de bunu almanızı öneririm. Ben şimdi ilk Nihon Masa'ya gidiyorum. Nihon Masa'dan da Asasuka'ya gidip size o güzel tapınağı gösteriyorum inşallah. Metro acayip yoğun. Yani insan dolu içerisi. Sadece kadınlara özel bir kompartman yapmışlar. Women Only yazıyor şu arkadaki pembe yerde. Bu kompartman kadınlara ait. Arkada bir tane abimiz var. Çok yoğun saatlerde kompartmana girmekte zorlanan insanlara ittirerek yardımcı oluyor. Benim metroya bindim abi. Bu çok yoğun değil. Bunda bir sorunumuz yok. Buz gibi su var abi. Metrolarda burada. Su zaten normal çeşmeden de içilebiliyor. Genelde biraz daha arıtma kullanıyorlar ama temiz su yani. Suya para vermeyin, zaten çok pahalı. Böyle metrolarda rahat bir şekilde su içebilirsiniz. Hepsinde değil ama çoğunda var. Evet hocam, Asukasa'da indiniz. Böyle bir dakikalık yürüyüşle merkeze geliyorsunuz. Merkeze geldiğinizde böyle arkada Tokyo Skytree'yi göreceksiniz. Burası Tokyo'nun en uzun yapısı. Abi Tokyo Skytree'nin hemen böyle arkasında Kamilarimon kapısı var. O da ünlü. Kamilarimon kapısından içeri giriyorsunuz. Biraz yürüyünce de Sensoji Tapınağı'na çıkacaksınız. Muhtemelen isimlerde şov yaptım. Kamilarimon kapısına geldiğinizde sizi Rajin ve Fujin tanrıları karşılıyor. Rajin şimşek tanrısı, Fujin de rüzgar tanrısı. Tabi Shinto dinine göre. Shinto dini Japonya'nın eskiden resmi dini olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle burada böyle bir kapı yapmışlar. Shinto tanrıların yolu demek. Shin tanrı, To da yol olduğu için tanrıların yolu diye geçiyor. Sentoji Tapınağı'na doğru giderken sağlı sollu çok güzel dükkanlar yapmışlar. Burada aklınıza gelebilecek her türlü yemek, içecek, hediyelik eşya ve de kıyafetle ilgili her şeyi burada çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Maybe you should do like this. Oh. No, no, do. Yeah. Oh. It's crazy. It's crazy. Bad luck. Tapınağın önüne inanılmaz bir dükkan kurmuşlar. Anlatıyorum hikayeyi. Şurada delikler var ya, oraya $1 gibi para atıyorsunuz. Atmazsanız orada da atın yani. Sonra şurada gördüğünüz kutular var ya, bunu sallayıp içinden çubuk düşüyor bir tane. Çubuğun üzerinde de sayı var. Sayı da Japonca yani, artık o anlarsan oradan hangisi çıktığını. Ona göre buradan çekmeceyi çekiyorsun abi. Çekmecenin içinden bir tane kağıt çıkıyor. Kağıt eğer şanslı kağıtsa alıp evine götürüyorsun. Eğer şanssızsa üzülmeyin. Bu sefer de çözümü var. Şurada bir tane yer bağlamışlar abi. Kötü şansı bağlıyorsun. Her türlü iyi yani. $1 attıktan sonra diyor sıkıntı yok. Her türlü iyi şanslısın. Arkada duman banyosu yapılıyor yine $1. Gişe var.
gişeden böyle meşalemsi, tütsümsü bir şey satıyorlar. Onu alıp arkada ilk önce yakıyorsunuz. Ondan sonra dua etmeye başlıyor buradaki insanlar. Ettikleri dualardan sonra o meşaleyi şuradaki ocağın içine atıyorlar abi. Dumanları da böyle üstlerine atıyorlar ki artık iyi şans mı getirsin, kötülüklerden mi kurtulsunlar, dilekleri gerçek mi olsun? Öyle bir inançları var. Şimdi tapınağın içine girdim. Çok farklı bir şey yok burada da. Başka bir para atma yeri yapmışlar. Burada da gelip sırayla insanlar dileklerini diliyor. Bir tane kuyu var orada. Kuyuya atıyorlar para. Genelde dilek, para vermek ve gerçekleşmesini beklemek üzerine yapılmış. Ama güzel bir yapı. Ne de olsa Tokyo'nun en eski tapınağı. Evet hocam, Ameyoko'ya geldim. Burası şöyle açıklayabilirim size İzmir'i bilenler için, Kemeraltı'nın birebir Japon versiyonu. Yani ne derseniz sokak yemekleri, balık pazarı, çantacılar, ayakkabıcılar, koççu yok. Bir tek o yok. Şurada dönerci bile var yani, Türkmüş. Emin abi kolay gelsin. Eyvallah Arda abi, hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Abi teşekkür ederim. Abi sen nasıl iyisin abi? Hay. İyi. Kut kani. Tanımıyor. Kaburası. Şimdi yolda yürürken böyle ahtapot topları diye bir sokak yemeği gördüm burada. 4 tanesi 10 TL'ymiş. Onun için gelip bir deneyim istedim. Abi buna takoyaki deniyorlarmış. Japon yemeği. Mayonez var yanında. Tuna balığının böyle kurutulmuş bir şeylerini koyuyorlar. Ben 2 tane sade aldım. Şöyle 10 TL. Yani 2 dolar civarında geliyor. Bakalım şimdi tadına bakacağım. İlk önce sadesinin tadına bakayım. İçinde de ahtapot var bu arada. Çok sıcak. Üstünde hamur var şu. Hamur, içinde de ahtapot. Hocam bu biraz şey gibi olmuş ya. Bizdeki kaşarlı poğaçanın kaşarı var ya. Onun kadar bunda da ahtapot var yani. Biraz ahtapotunu alıyorum. Biraz mayonezden koyuyorum. Şöyle bir tadına bakacağım. Atıştırmalık, güzel tutuyor biraz. Bakalım başka sokak yemeği varsa onu atlarız. Balıkçılar, çığırtkanlar, çakma ayakkabıcılarıyla bile bana burası biraz tanıdık geldi ya. Abi şöyle yürürken çok değişik bir şeye denk geldim. Arkada Japon tipi oyun odaları var. Nedir bu derseniz, içeride abi en az 100 tane makine var. Yaş ortalaması 40-45 civarında olan insanlar hipnotize edici bir müzik eşliğinde bir oyun oynuyorlar. İnanılmaz ses var. Bunlar bayağı yaşlı da insanlar oynuyor yani. Top kazanıyorlar. Kazandıkları toplarla da gidip abi hediye alıyorlar. Evet, bu sokakta böyleydi. Ben buraya sokak yemeği yemeye geldim. Fakat çok da öyle sokak yemeği bulamadım. Japonya'nın kemer altında gördüğümüze göre artık hava da yavaş yavaş kararıyor. Gece hayatını görmeye Shinjuku'ya gidiyoruz. Burası genelde Tokyo'nun gece hayatının olduğu yer. Fakat gece hayatı deyince böyle aklınıza tabii kulüpler, böyle şaşalı yerler geliyor. Fakat öyle bir yer değil abi burası. Burası yetişkinler için oyun salonu. Genelde yetişkinler oynuyor.
Ya çocuklar burada oyun oynamıyor, yetişkinler oynuyor. Rengarenk barlar, karaoke'ler, robot restoranlar. Ya şuraya bakar mısınız? Arkamda şu an robot restorantı var. Yani burada yürürken kendimi bir slot makinesinde olarak hissediyorum. Veyahut da bilgisayar oyununda gibisiniz yani. Bakar mısınız? Abi. Sanki gökten şeker yağacakmış gibi bir yerdeyim şu an. Bunların yanında masaj salonları, strip barlar falan da var ama onlar da yani şeye benziyor. Oyuncak gibi abi bunların hepsi ya. Abi çok yoruldum, çok acıktım fakat sonunda bitti. Bölümü sonlandırırken şöyle Japon yeni geleneklerine uygun bir restoranta geleyim dedim. Biraz et, biraz pilav, salata, yumurta falan böyle bir şeyler getirdiler. 7 dolar. En ucuzu bunu buldum. En geleneksel, yeni geleneklere uygun onu bunu buldum. Hepimiz böyle bir masanın etrafında toplanıyoruz abi. Ortada bir tane garson var. Arkadaki mutfaktan sizin burada seçtiğiniz yemeği size getiriyor, servis ediyor. Su bedava. Şöyle göstereyim. Burada genelde tüm Tokyo'da restoranlarda su bedava. Yiyeceğim ve bitireceğim. Umarım bölümden keyif almışsınızdır. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hadi bana afiyet olsun.